Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Nakon'un Lüks Minnoş ipini kullanacağım. 100 gram 340 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi alarak başlıyorum. Bu model için 8'in katları artı 5 ilmek olarak ayarlayacağız. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. 8'in katları artı 5 ekliyoruz sonuna. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatacağım. Evet, şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya kadar bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya kadar da bir model. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek de ayrıyeten aldım. Sonuna toplamda 21 ilmeğim var şu anda şişimde. 21 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Şöyle. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Model lastik istiyor. Altına da şöyle bir ters, bir düz lastik çok uygun oluyor arkadaşlar. Siz de ona göre tercihinizi yaparsınız. Evet, ben şöyle birkaç sıra tamamlayıp geleceğim. Evet, ben lastiği tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşmakta. Bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Pardon, 4 tane ters yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Bakın kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters yaptım. Kenar ilmeğimle beraber 5 ilmeğim var. Sıradaki ilmeğimi Selanik olarak öreceğim. İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan, şuradan batıyorum ve düz örerek bıraktım ilmeğimi. Bir ters, yine bir Selanik olarak bir ilmek örüyorum. İlmeğin içinden değil, alttaki boşluktan ördüm, bıraktım. 2 düz ilmeğimizi Selanik olarak yapıyoruz. Arada 5 ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmek ördüm. Sıradaki düz ilmeğimi bir alttaki boşluktan düz örerek bıraktım. Selanik ördüm yani. Bir ters ilmek. Sıradaki düz ilmeğimi bir alt boşluktan düz olarak ördüm. Bakın şöyle ayarlamış olduk. Kenarda 4 ters ilmeğim var. 4 ters ilmekle başladık. 4 ters ilmekle bitirdik modelimizi. Bakın şöyle
8 ilmek bir modele ayırmıştık. 8 ilmek bir modele. Sonunda da 5 ilmek eklememizin amacı bu arkadaşlar. Şöyle sonunda da başlangıçta yaptığımız gibi 4 terste bitirmemiz için. Modelin arka yüzünde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm hepsini. Şimdi modeli yine tekrar edeceğiz. Bu iki sıranın tekrarından modelin yani ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 ilmek ters örüyorum. Ön yüzünde hep bu şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki düze gelince Selanik olarak örüyorum. İlmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan düz ördüm, bıraktım. Bir ters ilmek, bir ilmek düz alttaki boşluktan 2 ilmeği bu şekilde yaptım. Ortada yine bir tane ters ördüm. Şimdi ortada 5 ters ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıradaki ilmeğim Selanik, bir alt boşluktan ördüm düz olarak, bıraktım. Bir ters, bir ilmek Selanik, alt boşluktan ördüm, bıraktım. Kenarda 4 ters ilmeğimiz. Evet, bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hep bu şekilde yapıyoruz. Ön yüzünde de yine ters örüyoruz ama 2 ilmek Selaniğimiz var. Modelimiz hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model. Evet, modeli 2 kez kurduk. Tabii şu Selanik ilmekler ilerledikçe daha düzgün duracak. Şöyle kabarık kabarık olacak. Şimdi 2 defada pek kendini göstermedi. Modelimizi bir kez daha kuralım hemen. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Yani birinci sıra dediğim ön yüzünde yapacağımız işlem hep bu. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğiyle beraber 5 ilmeğim var. Sıradaki ilmeğim Selanik, bir alt boşluğundan ördüm. Bıraktım. Bir ters ilmek ördüm. Arada bir ilmek Selanik. Şöyle. 5 ilmek ters. Evet, 5 ilmek ters ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğim yine Selanik ilmeğim. Bir alt boşluktan ördüm, bıraktım. Bir ters ilmek ördüm. Selanik ilmeğe gelince ilmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan örüyoruz. Ve kenarda 4 ters ilmeğimiz. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Evet, ön yüzünde bu şekilde yapacağız. Arka yüzüne geçince ilmeklerimizin hepsini ters olarak öreceğiz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika ve oldukça kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Evet. Bakın modelimiz yavaş yavaş oluştu. Şöyle kendini göstermeye başladı. Bir de çekim öncesi şöyle biraz daha ilerlemiş halini yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu da beraber yaptık arkadaşlar. Şu şekilde. Yine aynı bir ters bir düz lastik olarak başladım. Lastiğimizde bakın şöyle devam etmesi düz ilmeklerin şöyle güzel bir görüntü oluşturuyor. Yanlarda lastiğimizin ön yüzündeyken düz ilmekle başlıyoruz ön yüzünde. Arka yüzünden ilmekleri aldık. Lastiğimizi arka yüzünden kurmaya başlıyoruz. Örneğin burada arka yüzü. İlk ilmeğimiz ters olacak. Kenar ilmekten sonra bir ters ilmek, bir düz, bir ters, bir düz başlıyoruz. Lastiğin ön yüzünde modeli kurduğumuzda tam denk geliyor arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz şu düz olan ilmekleriniz tam denk gelir. Anlattığım gibi yaparsanız. Evet, bu modelden yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde ama özellikle erkek örgülerinde kullanılabilecek güzel, ideal bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.